Şimdi Risale-i Nur'da 3 meseleyi o kadar çok bahsediyor ki yüzlerce yerde. Yani Üstad Hazretleri diyor resmen bu 3 mesele Risale-i Nur'la alakadardır diyor. Meselenin bir tanesi deprem meselesi. Risale-i Nur okuyan var değil mi günlük burada? Tam bu nazarla okursanız çok hayret edersiniz. Bir yerde, iki yerde değil, 100 yerde hep böyle deprem meselesini Risale-i Nur'la iliştirmiş. Özellikle 14. sözün Zeyli diye bir yer var Gökhan abi. Deprem meselesini anlatıyor. Onun en sonunda diyor ki bir bölgede Kur'an ahadimleri faal bulunmazsa veyahut onlara engel olunursa, yani bu sefer de onlar yapmak istiyor ama birileri engel oluyor. Musibetleri bekleyin diyor. Görüyor musun? Zahirde olan her şeyin mana alemine bakan bir yanı var. Adetullah şöyle, Allah'ın yasası. Manevi alemde dengeler değişince Allah maddi alemdeki dengeleri de değiştiriyor. O zaman maddi alemde de gerçekleşen bir olay nedir? Sebep mi sonuç mu? Sonuçtur. Yani maddi alemde bir musibet düçar oluyor. Depremler, seller, ilahir. Sebebi düzeltirsen, yani manevi alemdeki problemler çözülürse sonuçta düzelir mi? Düzelir. Yani zahirde gördüğümüz böyle enteresan hadiseler, deprem gibi, kuraklık gibi, özellikle bu ikisinden çok bahsediyor Üstad Hazretleri. Üstad Hazretleri bir de Risale-i Nur'la kuşları çok bağlıyor. Mesela bir kuş geldi, odaya kondu, o benden kaçmadı, bize öttü, arkadaşlık etti, çekti gitti diyorsa ertesi gün Risale-i Nur'larla ilgili müjde var. Yani Risale-i Nur'ları okurken böyle bu dalgada seçicilik yaparsanız çok fazla mektupta denk gelirsiniz. Bir de menfi manada yağmurlarla depremleri bağlıyor. Bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevaptır. Soruyu soran kim? Küçücük bir çocuk. Üstad Hazretleri de o soruya cevap veriyor, çoklar namına cevap veriyor. Sual. Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. Olayı anladınız mı cümleden? Ne olmuş? Kuraklık olmuş. Az önce dedin ya yağmur yağmıyor, barajlarda olmuyor, ilahir birçok yerlerde söylüyorlar. Tam o olay değil mi? Üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. Gökhan abi ne olmuş? Kuraklık olmuş. Bir de ne yapmışlar üstüne? Doğaya çıkmışlar ve namazını da kılmışlar. Değil mi? Gene sonuç yok. Zaten bu medreselerin amacı, esprisi o ya. Gelip böyle içi bomboş coşkuları sunup bir de fotoğraflar çekip dert çekmeyen insanlar artık bitsin. Ona hakikate gitsin. Onu arzu ediyoruz ya. O yüzden yani bu şu mücadelemizin de amacı o. Şu Kur'an'ın ince derin hakikatleri artık anlaşılsın. Nazarımız, dikkatimiz oraya gitsin. Ben bu ahireti nasıl kurtarabilirim diye insanlar dertlensin. Senin ömrün işte geçecek. Sahabe can feda edecek. Sonra hep birlikte yırtacağız. Mantıklı geliyor mu sana? Hazreti Ömer bir yol bulamadı, biz bulduk. Mantıklı geliyor mu? Para verince iş bitecek. Osman bin Affan kadar zengin mi var içimizde? Ailesi de öyle. Ümeyyoğulları yani. Geleceğin Emevileri. Ramazan kolisini verseydi, rahatına baksaydı. Onun gibi varlıklı, zengin akrabalar tarafından sevilen bir insan yani. Yanlış matematiklerimiz, yanlış hesaplarımız var. Bunların düzelmesi lazım. Sahabe hayatları dersinde de nazarınızı verebiliyorsanız, Risale-i Nur derslerini blokaj yaptıktan sonra iman hakikatlerini bir de sahabe dersine bakınca insan diyor ki bir problem var yani. Ben diyorum ki ben evde Kur'an okurum, namaz kılarım, bu iş böyle biter. Velev cennet cehennem Allah'ın, haşa bizim değil, dilerse cennetini alabilir. Ama manevi organların inkişaf etmediğinden gereken lezzeti cennetten alamazsın. Düşünsene şu hayatta yaşıyorsun, ayağın var, yürümekten lezzet alıyorsun, elin var, tutmaktan lezzet alıyorsun, burnun var, koklamaktan lezzet alıyorsun ama dilin yok. Yani bir tane maddi organın körelmiş ve ölmüş. Böyle bir hayat ister miydin? O zaman Mehmet abi bizim yaptığımız ibadetler tesir etmiyorsa bize bu yönde, o zaman oralarda problem var. Zaten ibadetin bir maddi şartı var. O noktada pek problemimiz yok. Namazın erkanını ekseriyetle herkes biliyor. Namazın manevi farzı ve şartı da ihlastır. Kur'an'ı bilmeyince ihlası nasıl bileceksin ki yani? C35'i bilme, demiri bilme, bohçalamayı bilme, kirişi bilme, kolonu bilme. Sonra de ki kalbimde bir bina var, en güzel bina. Aynısını yapıyoruz. Kur'an bilme. Bir de bunları bilmek demek. Şimdi adam diyor ya hani bir tane hadis öğrendim, dur hemen amel edeyim. O kadar kolay oluyorsa mezhep imamları neden ömrünü vakfetmiş? Yani bunları bilmek demek, bir hüküm icra ederken o konuya bakan ayetler, hadisler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ince dokunuşları, sahabenin ayak izlerinin her birisinin telif edilişine ilim deniyor. Ezbere bir şeyi nakletmeye ilim denmiyor, malumat deniyor. Anladın mı demek istediğimi? Herkes betondan, seramikten ev yapıyor. Niye birisi 1 milyon, birisi 10 lira? Çünkü onları telif eden zihnin birbirinden farklı ortaya koyduğundan dolayı. İşte ilim böyle bir şey.
Bir bilgiyi ezberlemek, bu ayet bunu diyor, bu hadis bunu diyor diye sunmak değil. Senin hayatına bakan yanına telif etmek icap ediyor. Bak şu an okuyacağımız da o. Hepimiz yağmursuzluk yaşıyoruz, kuraklık yaşıyoruz. Kaçımız bunu Kur'an'a dayandırabiliyoruz? İşte bu tefsir dersinde bu mesele hakim. Lütfen şeye dönmesin iş yani. Aa ne güzel gördük, ettik, birbirimize sarıldık, dua aldık. Ya bunlar da önemli şeyler ama şu hakikat kadar önemli değil ki yani. Bu Kur'an'ın hakikati. Kur'an'ın bir manasının dersidir bu yani. Bundan önemli hiçbir mesele mevcut değildir yani. Sahabeye hayran olanlar hep onun yolundan gitmişler. Fotoğraf çekilip evine dönmemişler yani. Meseleyi bu noktalara çevirmek lazım. Yoksa Covid'di, depremdi, yağmursuzluktu. Bunlar Allah muhafaza daha başlangıç olur yani. Bunu da yine bir adetullah Allah'ın yasaları var ya. Umumi gafletler, umumi musibetlere davetiyedir. Yani bir musibet geleceği zaman kadere fetvayı kim veriyor? Biz veriyoruz. Yani dünyada sanki o mesleği yapmak için yaratılmışsın gibi davranınca o kadar gayretullah'a dokunuyor ki. Düşün yanına en güvendiğin insanı alıp 10 yıllık emek veriyorsun. Sen de inşaatçısın oradan örnek vereceğim ya da yemekçisin. İnce ince hamurun özelliklerini, meyve her şeyi anlatıyorsun. 10 yıl sonra gidiyor diyor ki ben Luna Park'ta top vurduracağım tabancayla. Yıkılırsın ya. Ama sana bu kadar mesele anlattım. Ana meselemiz bu olacaktı. Neden gidip böyle tali bir yola girdin diye yıkılırsın yani. Ofla anlıyorsun değil mi olayı? Ana mesele olmadıktan sonra diğerleri çok boş kalıyor yani. Bizim şu an yaptığımız tırcılık, öğretmenlik, ilahir, diğer meslekler bunlar ruhun özelliği değil. Dünyaya geldiğimizde canımız sıkılmasın ve imtihan zemberine girelim diye Allah Azze ve Celle'nin geçici verdiği vasıflar. Ama biz o makamda takılıp kalıyoruz. Kulluk meselesi çok arkalara düşüyor. Ben şimdi Urfa Bozova'da öğretmenlik yaptığım zamanında. Düşün Urfa'ya atanmışım, Bozova'ya gitmişim, bahçeli bir ev tutmuşum. Evde de biraz ekip biçmeye başlamışım. Domates ekmişim, marul ekmişim, koyun, tavuk falan derken okula gitmiyorum. Hayal ediyorum yani böyle bir olay olmadı örnek veriyorum. Metafor. Müdür gelse dese ki ya Mehmet Hoca sen ne yapıyorsun? Okulda eğitim vermen lazım. Ya hocam sorma diyorum ben de. Marul ektim, domates ektim, tavuk koydum, cülük koydum. Ya bunlarla uğraşmaktan ben artık okula gelemiyorum desem adam der ki sen kafayı yemişsin ya. Senin asıl mesleğin okulda öğretmenlik yapmak. Senin tali mesleğin bahçede domates biber ekmek. Sen domates biber ektiğinden dolayı asıl olan öğretmenlik mesleğini ihmal edersen sana dava açılır. Zaten gerekçe bildirmeden 3 günde Allahu alem okula gitmeyen bir öğretmenin otomatik öğretmenliği düşüyor. Biliyor muydunuz bunu? Yasaya bak yasaya. Görüyor musun? Gerekçe bildirmeden 3 gün. Burada öğretmen arkadaşımız varsa tasdikleyebilir yani. 3 gün gerekçe bildirmeden gitme otomatik öğretmenliğin düşüyor yani. Şimdi dünyaya geldin kulluk için bahçedeki marulla uğraşıyorsun. Dostum kulluğunu biliyor musun? Bilemiyorum. Neden bilemiyorsun? Ya biz çok inşaat yapıyoruz sorma. Ya böyle bir şey gerekçe olabilir mi ya? Ya şey olsa hadi ya sorma gerçekten dünyaya daldık. Biz bu hakikatleri öğrenmeden can verirsek bu konu nereye gidecek? Ya bu yine bir insaf içeren bir cümle. Bir de sanki Allah Azze ve Celle'nin şartları silinircesine biz yoğunuz ya. O yüzden çok namazlara da vaktimiz olmuyor ama seviyoruz biz bu işleri. Allah Allah böyle oluyor mu ya? Sevmek yetiyor mu yani? Şimdi ben sadece sevdiğimi iddia edip senin hayat tarzına bütün yanlışları yapsam zıt olarak. Geliyorum dükkanını dağıtıyorum, yanlışlar yapıyorum, kötü laflar ediyorum, paranı çalıyorum. Ya Mehmet ne oldu diyorsun ben de hep diyorum ki ama seviyorum ya. Böyle bir sevgiyi hanginiz istersiniz ki Allah Azze ve Celle'ye bu noktaya dayandırıyoruz yani. Olayın temellerinin yeri bizde çok oynamış. Bu oynamanın adı da iman zafiyeti. Onu da yani bunları gerçekten birine dur laf söyleyeyim canını sıkayım diye söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama ya Kur'an'ı bilmiyoruz, hadisi bilmiyoruz. Bu işin nasıl bir yolda ilerlemesi gerektiğini bilmiyoruz. Şimdi bilmediğimiz olaylar içerisinde şeytan bizi 10 kez kandırsa biz bunu nasıl fark edeceğiz yani? Öyle mi? Şimdi temel meseleyi bilmedikten sonra bir kuyumcu altının altın olup olmadığını anlamak için mihenk taşına vuruyor doğru mu? Eğer mihenk taşı olmasa şu sarı bardağı götürürsün ya bu da sarı altın diye satacaksın yani. Şeytanın bizi bazı noktalardan kandırıp kaldırmadığını anlamak için mihenk taşımız nedir? Nedir yani? Sen de o bilgiler doneler olmadıktan sonra şeytan hakikat budur deyip kandırsa nasıl olacak bu iş yani? Öyle mi? Allah Allah. Kimini oradan yakalıyor değil mi yani? Evde önemlidir, işte önemlidir. Ya tamam da evine, işine, çoluğuna, çocuğuna bakan sahabe hangi namazı, ibadeti, Kur'an'ın manasını, hakikatini anlamayı terk etmiş de sen ya çalışmak işler de ibadettir, bize bu işlere vakit yoktur gibi bir gevezeliğe girebiliyorsun ya. Çok enteresan değil mi yani?
Tevile bak, tevile yani. Akıl kıracak bir tevil. Allah Allah. Bunların neticesinde de maalesef umumi gaflet, umumi musibetleri netice veriyor. Bunu söylemişken bir de bir ayet söyleyeyim nazarınıza. Öyle bir musibetten sakınınız ki geldiği zaman zalim, mazlum ayırmayacaktır diyor. Onun da hikmeti çok değil mi? Ayırsaydı Ebu Cehil içinden gelmeden iman ederdi ki başına bir şey gelmesin diye. Doğru mu? Sırrı imtihan yani. Onu özet geçeyim böyle. Ama ayet çok enteresan değil mi ya? Öyle bir musibetten sakının ki geldiği zaman mazlum, zalim ayırmayacaktır. Bir Covid geliyor, daha dün selam verdiğin insanlar siliniyor gidiyor. Bir depremde, bir gecede 100.000 insan vefat ediyor. Bizim İTÜ'de öğretim görevlisi Fatih abi var, belki tanırsınız. Allah rahmet eylesin, o da eşiyle 2 çocuğunu kaybetti depremde. Allah inşallah cennet-i firdevsinde kavuştursun tekrardan. Bir hadisedir yani. Bilmem ifade edebildim mi? Risale-i Nur birkaç tane meseleye çok alakadar olmuş. Onları da bir daha hatırlatayım. Birisi deprem hadisesi. Bu nazarla okuduğunuzda çok şaşıracaksınız. Birisi yağmur hadisesi. Hep yağmursuzluk noktasını oraya çekmiş, bereket noktasını. Bir diğeri de ne demiştim? Kuş. Ne zaman kuş geliyor diyor, hayret ettim diyor, kaçmadı gitmedi diyor. Yem verdim yemedi falan diyor. Yanımızda durdu diyor, gitti diyor. Ertesi gün müjde. Risale-i Nurlar matbaalardan basıldı, neşredildi. Müjde o yani. Müjde o yani. Sen zahirde kağıt görüyorsun da onun hakikati kağıt değil ki. İsmi neydi? Etka. Onun hakikati Etka'nın sonsuz hayatı kurtuluyor. Yani o kuşun müjdelediği yaprağa sevinmek aslında şu demek. Ya bura o yüzden oldu zaten. Buranın sebebi Risale-i Nur yani. Mersin'in, Almanya'nın, İstanbul'un. Anladın mı olayı yani? Üstad Hazretleri demek gönül dünyası o kadar geniş ki ta oralara kadar sirayet ettiğinden bir kuşun odaya girip bir müjdeyi verip bir Risale-i Nur'un fazladan basılmasıyla ne kadar mutlu oluyor. Çünkü bu manaları o detaylarda biliyor. Biz genellikle o detayları dünyalarda hesap yapıyoruz. Bu toprağı tarlayken alsam buna 5.000'lik imar geldi. 1000'lik imarı da belediye başkanı da bizim bir tanıdık. 3 yıla da onu verse şu müteahhite taşeron edip ben de oradan yapmıyor muyuz? Yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Hani ahirete bu kadar detaylı bir tane planımız? Matematiğimiz yanlış. Bak hatalı kusurlu adamız. Hepimiz öyle değil miyiz? Yazgımızda var. Ama şu matematikler doğru değil ya. Olmuyor ha, anladın mı? Allah'a yakışan matematikler değil şu hesaplar, kitaplar. Dünya endişesi, dünya endişesi. Rızık kazanılan bir şey değil. Rızık verilen bir şey. Senin o kazanıp biriktirdiklerin onlar rızkın değil. Hammallığını yaptığın malların bekçiliğini ettiriyor Allah sana hırs damarından. Risale-i Nur'da bir de kelp dersi vardı, hatırlar mısınız? O videoyu da. Kelp diye köpeğin hırsına benzetiyordu. O dersi de hatırlarsanız bu dediklerimi daha iyi anlayabileceksiniz o cihetlerde yani. Bismihi Subhanehu. Bana hizmet eden küçük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sualine cevaptır. Böyle film izler gibi tefekkür edin. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Öyle bir şey bu tefekkür. Şu odaya kapanalım. Bir yıl nafile ibadet edelim. Oruçlar, namazlar, zikirler, evratlar, eskarlar. 1 saat tefekkür bunların çok üstüne çıkıyor. Hadismiş bu. Bak. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Görüyor musun bak? Bir de bu tefekkür imani. Başka bir şey. Anladın mı? Normal tefekkür değil. Tefekkürü imani. Sual. Üstadım yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. Demek köyde ne olmuş? Demek kuraklık olmuş. Köylü neye çıkmış? Yağmur duasına çıkmış, namazına çıkmış. Netice? Netice yok. 2-3 defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden? Bu da ilginç değil mi yani? Allah Azze ve Celle gönderiyor ama vermiyor. Bir gariplik var değil mi? Yusuf göndermiş Rabbim ama vermeden geri çekmiş. Allah Allah. El cevap. Yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir. İlleti ve hikmeti değildir. Kafa kıracak mesele. Şimdi samimi konuşacağız değil mi dost meclisi? Yıllardır duayı bin market gibi istedik mi istemedik mi? Allah'ım onu ver, şunu ver, bunu ver, öbürünü de ver. Duanın sebebi sadece duayı edebilmek. Şimdi namazın neticesinde bir adam maddi bir karşılık beklese kafasına vurup güler misin gülmez misin? Hadi lan öyle namaz mı kılınır? Namazın neticesi sadece namazı kılabilmek. Duanın olayı duayı edebilmek. Bak Risale-i Nur'da bir cümle var. Cümleye bak, cümle bak.
Dua eden adam anlar ki birisi var. Nasıl cümle? Hikaye neymiş biliyor musun? Allah Azze ve Celle'nin varlığını iman şuuruyla yakalayıp konuşmalarını ve isteklerini ona sunabilmek. Şimdi birbirimizi dikkate alınca, muhatap olunca konuşuyoruz birbirimizle. Allah Azze ve Celle ile bunu yapamıyoruz. Çünkü boşluğa bakar gibi iman etmişiz. Şimdi şu ortama küçük bir çocuk girse bir makas atar mıyız? Tavrımızı ona göre değiştiririz değil mi? Vay seni tatlı şey deriz, bir makas atarız. Biraz böyle pirifani bir ihtiyar girse bir oturuşumuzu düzeltiriz. Ona göre tavır sergileriz. Allah bizi görüyor. Nasıl tavır sergiliyoruz? Hiç düşünmedik. Boşluğa bakar gibi iman ediyoruz. İşte dua tam bunu izale edecek. Bunun dermanı olacak mesela, anladın mı? Şurayı tekrar söyleyeyim. Duanın amacı yağmuru getirmek değildir. Çok güzel be, dua edebilmektir. Şimdi sabah fecir vakti tam güneş doğacak. Doğmadan önce neyin vaktinin işareti? Sabah namazı. Tam güneş batacak. Neyin vaktinin işareti? Akşam namazı girecek. Yağmur kesilmiş ya. O neymiş biliyor musun? Bu yağmursuzluk vakti alarm çaldı. Dua etmen lazım. Nasıl olay? Yağmuru gönder ya Rab değilmiş. Anlıyor musun? Olayın amacı şuymuş. O an Allah'a teveccüh edip güne bakan çiçekleri gibi zihnini, kalbini, idrakını onda tutabilmekmiş. Bak çok önemli mesele ha. Dua eden adam anlar ki birisi var. Onu buradan anlamak içi boş bir şekilde binler la ilahe illallah demekten evladır. Çünkü ihlaslı, samimi, içten fıtri gelendir o. Anladın mı? Ama biz oralara ehemmiyet vermeden şekilcilik hastalığında dışarı nidaları söylüyoruz. Ama içeride boşluğa bakar gibi namaz kılıyoruz. Namazda aklına eksik mobilyalar geliyor mu gelmiyor mu? Delikanlı gibi söyle. Ayıp değil mi Allah'ın huzurunda ya? Ne kadar zihinlerimiz dağınık namazda ya. Kimin huzurunda olduğunun farkında değiliz. Sebebi imanlarımız zayıf. Yani olay bir alarm çalmış. Madem yağmursuzluk alarmdır. Evine gittin, hanım dedi ki bey çocuk düştü, kafasını vurdu yerde, Allah muhafaza. Ne oldu? Yine alarm geldi. Teveccüh edeceksin, yöneleceksin, dua edeceksin. Bunların her birisi neymiş? Alarmmış. Bak Üstad Hazretleri diyor ki musibetler dergâh-ı ilahiyi davet eden kader kamçısıdır diyor. Musibetlerin olayında, ismin neydi abi? Allah şunu demiyor, şu Sedat'ın bir canını yakayım, hoşuma... Haşa ya, anana rahmet koyan bunu der mi ya? Olay dergaha çağırmak. Bırak gafleti, gel bana. Ama nasıl gel biliyor musun? Aciz. Sedat abi şu an aciz olmanı rica etsem olabilir misin? Yani olamazsın, o fıtri bir şey. İşte fıtri ol diye musibet gönderiyor. Sonsuz kudret, sonsuz acizlikle anlaşılır, kibirle değil. Haşa sonsuz Allah'a, namütenahi kudreti ve ilmi olan bir Allah'a haşa ben de senin kulunum geliyorum diyerekten o anlaşılmaz. Sonsuz kudreti anlamanın yolu sonsuz acizliğe varmaktır. Bunun içinde bizim kendi irademiz güçsüz kaldığından Allah musibeti gönderiyor, vuruyor seni yere seriyor. O sonsuz acizliğin üstünden kendi esmalarını tanıtıyor. Kainatın anlamı tahakkuk ediyor. Hikaye nereye gitti görüyor musun? Bir denklem var. Denklemi anlıyor musun? El cevap. Yağmursuzluk bu çeşit dua ve namazın vaktidir. İlleti ve hikmeti değil. Yani amaç yağmuru getirmek değil. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır. Bak onlar da alarmmış. Ne alarmıymış? Hüsuf ve küsuf namazlarına gel kıl alarmıymış. Allah Allah. Ve güneşin grubuyla batmasıyla ne kılınırdı? Akşam namazı kılınır. Alarm ya, telefona kurulu alarm sistemi gibi. Öyle mi? Sadece alarmı biz kurmadık. Doğru mu? Sürpriz alarm çıkıyor. Öyle de yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rızayı ilahidir. Faydası dünyada alınır,
Değil, faydası uhrevidir. İbadetin karşılığını dünyada isteyemezsin. İstersen bu dünyada yedin bitti mi? Yedin bitti. Kutsi hadiste diyor ki la ecmu beyne emneyn ve la ecmu beyne hafeyn. İki emniyetle iki korkuyu aynı anda vermeyeceğim diyor. Önüne çıkan bir olay ya dünya ya ahiret için. Şimdi ibadetle ilgili bir cümle söyleyeceğim. İbadetin sebebi emri ilahidir. Allah dedi diye. Bu arada ibadeti geniş düşüneceksin. Sadece namaz, oruç değil. Ne yapıyoruz biz burada? İbadet yapmaya çalışmıyoruz mu? Bir tanesi gitmiş halı getirmiş. Öbürü çay dağıtıyor. Ya niye dağıtıyor ya babacığım? Git başka işini yap. Ya ibadet ibadet. Geniş düşünün. İşte sahabe hayatı o mantığı veriyor, anladın mı? Adımları ibadet yani. İbadetin sebebi emri ilahi, neticesi rıza ilahi. Çok güzel. İbadetin sebebi emri ilahi, neticesi rıza ilahi. Yani ben bir ibadet yaptım. Bunun sebebi nedir? Allah emrettiği için yaptım. Ben bir ibadet yaptım. Bunun neticesi nedir? Allah'ın rızasını almak için yaptım derken yağmur gelsin hesabını katınca ibadet iptal oluyor. Olayı anladınız mı? Ya normalde şöyle dersin. Yağmur gitmiş, yağmur isteyeceğim. Ne isteyeceğim? Ya öyle değil işte. Çözemiyoruz olayı. O kadar maddeci, menfaatçi olduk ki. Haşa haşa haşa. Verirse Allah, vermezse bilmiyorum yani. Hikayemiz ona dönüyor yani. Bakın aldığı zamanlar pençeniz çıkıyor mu, çıkmıyor mu yani? Sevdiğinizi, sağlığınızı, huzurun, herhangi bir şeyinizi. Aldığı zaman pençe çıkıyor mu? Çıkıyorsa bu haldeyiz işte. İbadetin sebebi emri ilahi. İbadetin neticesi rıza ilahi. Yani ya Rabbi ben bir ibadet yaptım. Sebebim sen emrettin diye. Ya Rabbi ben bir ibadet yaptım. Bunun neticesi Allah'ım ben ahiret parası olan sevapları kazanıp senin rızana mazhar olmak için bunu yaptım derken bu yağmurun gelmesi lazım dediğin anda o ibadeti iptal ediyor. Geçmiş olsun. Hikayeye bak ya. Bir gün bir arkadaş dedi de ben namazı bıraktım diye falan, eskiden kalıyordum falan. Hayırdır niye bıraktın dedim. Ya işler güçler iyi gitmedi dedi. Dedim ki nasıl niyet ettin namaz kılarken? Nasıl edilir dedi yani. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya. Dedim yanlış olmuş o. Niyet ettim işlerim yolunda gitsin diye namaz kılmaya. Öyle olur mu dedi ya, namaz Allah rızası için olur dedi. Namaz Allah için olursa neden neticesinde dükkandaki işlerin iyi gitmesine bağlıyorsun? Matematik o kadar yanlış ki. Gayretullah'a dokunan yanlışlar. İbadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve rıza ilahidir. Faydası uhrevidir. Eğer namazdan, konu anlaşılıyor değil mi? Böyle kafanızda dizi izler gibi başladı mı tefekkür? Heh. Eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, o kadar dua ettim, haşa, versene sağlık, haşa haşa. O kadar dua ettim, versene şu istediğimi, haşa haşa. O namaz battal olur. Bitti. Mesela akşam namazı güneşin batmaması için kılınır mı? Hayır, onu diyecek. Ve husuf namazı ayın açılması için kılınmaz. Öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa yanlış olur. Yağmur yağmazı da diyemeyiz. Yağmuru yağdırır, kendisine teveccühü kırar, daha beter hale sokar. Onu bilmiyoruz. Konu adımımız doğru değil. Yani konu hala yağmurun yağıp yağmaması değil. Orada kalırsak mesele tam anlaşılmaz. İfade edebildim mi? Ama aklımız hala oraya gidiyor değil mi? Verecek mi? Dikkatimiz çok dağınık ya. Çok maddileştik. Çok. Ve leblebi gibi ölüp gidiyoruz, farkında mısınız? O kadar çok duyuyoruz ki 27 yaşında kalp krizi geçen. Geçen düğüne giderken arabanın direksiyonunu vermiş hanımıyla onun akrabasına. Demiş ben bir arkada uzanayım. Diğerleri emniyet kemerli, yüzü kanamamış. Öbürü düğüne giderken vefat etti. Bizim rahmetli Bülent sufle yaparken şuram ağrıyor falan dedi, eve bir gitti, vefat etti. Leblebi gibi. Şu an aldı götürdü seni. Ya şunlar bilmeden, ya böyle bir lüksümüz var mı? Böyle bir lüksümüz varsa, böyle sabah akşam bir yere koşturan kimileri neden bu lüksünü kullanmıyor? Biraz bunların matematiğinde problemimiz var sanki yani. 120 bin sahabenin 110 bini veda hutbesi Arafat'ta hicrete gidiyor. %93'ü hicret yolcusu. Kalan %10'u da Efendimiz Aleyhisselam emrettiği için kalıyor. Kimileri Hicaz'da daha zahmetli günler geçiriyor. Yani evden işe işten eve. Yani nerede gördünüz bunu da yapıyorsunuz ya? Nerede gördük ki bunu yani? Nerede yazıyor bu ya? Kur'an'da sadece namaz kıl ifadesini nerede görüyorsun ya? Kur'an'ın tek farzı namaz mı Allah aşkına ya? Oruç mu tek farz? Hep buraları gündem yaparaktan Kur'an'ı yad ettiğimizi zannederken Kur'an'a zulmediyoruz.
Sıkmışız gırtlağını 3-5 konu içerisinde daracık tutuyoruz. Muhammed suresinde geçen Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Bu ayeti nereye koyacağız biz ya? Bakara'da geçen sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Onlar dediler ki Allah'ın yardımı ne zaman? Meta Nesrullah. De ki onlara Allah'ın yardımı pek yakın. Bu ayet değil mi yani şimdi? Sen şimdi hayır yaptığını zannediyorsun değil mi? Hep namaz dedin, hep oruç dedin. Sıktın Kur'an'ın gırtlağını daracık 3-5 parçada bıraktın. Bu kadar geniş meseleler, mahruti bakış açısı isteyen meseleler. Bunlar niye alemimizde yer etmiyor ki yani? Sahabeye bakan nice meseleler var mı yok mu orada yani? Bunların farz hükmü olanları nicedir yani? Bir namaz mı var yani? Yani Allah'a iman edip tanıyamadıktan sonra lige girmemişsindir ki namaz sana önemli olsun. Allah'ı tanımamaktan daha büyük bir problem söyleyebilir misiniz bana? Yani bir futbolcu lige girmedikten sonra niye kırmızı kart yesin? Yani lige girmedikten sonra niye bir şey ona yasak olsun? Allah'ı tanımayıp o daireye hakkıyla giremeyen birisine yani niye yasak olsun? Olaya öncelik sırası katmaya çalışıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke dönemi çok es geçiliyor yani. Ya alemin sultanı ya. Namaz kıl der. Adam orada başını kaldırmaz yerden. Öyle mi? 11 yıl sonra diyor ama. Tesettüre gir der. O hanımefendi yüzünü göstermez bir daha güneşe. Doğru mu? Ama 17 yıl sonra başınızı örtün diyor yani. Tesettüre girin diyor. Ya ne yapmış onca yıl ya? Ya şimdi bizim ihtiyacımız yok. Onların mı ihtiyacı var? Olayı anlıyor musunuz? Olayın perdenin altında bambaşka bir yüzü var. İman dediğimiz mesele. Biz çoğu zaman günümüzü İslam konuşarak geçiriyoruz. Ama Allah'ı konuşarak geçirmiyoruz. Allah'ı tanıma noktasında, imanın özü bu ha, marifetullah. Bilme noktasında, kalbine duyma noktasında çok aşağılardasın, masada oturup Endülüs konuşuyorsun. Şimdi bunun sırası bu mu yani? Endülüs bizim medeniyetimizdir ha, başımızın tacıdır. Sırası var ama. Öyle de bu nevi ibadet yağmuru getirmek için kılınsa, yağmur yağmaz mı? Yanlış olur. Yağmuru vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. İşte haramların en büyüğü. Allah'ın vazifesine karışmak. Haramların en büyüklerinden. Farkında değiliz. Neden psikolojilerimiz alt üst oluyor böyle? Bu kadar tokat yemiş hallere düşüyoruz. Neticeye karışıyoruz. Netice Allah'ın vazifesi. Neticeye kadar olan bütün sebeplere riayet edip kullanmak kulun vazifesi. Netice Allah'ın vazifesi. Olayı görüyor musun? O yüzden neticeye karışan insanlara dikkat edin. Angoaz oluyorlar. Bipolar oluyorlar. Psikolojileri çok ciddi yıpranıyor. Doğru mu? Neden böyle oluyor? Allah'ın vazifesine karışmanın neticesi çok ağır yani. Sen karar yazacak bir hakimin bulunduğu yere kürsüye çıksan da dur hakim orayı ben yazayım desem müsaade eder mi böyle bir şey yani? Sen hakimin vazifesine nasıl karışırsın der? Şöyle tokadı yersin. Kur'an'ın hakikatleri, hakaiki Kur'an'ya buralar işte. Biz vazifemizi yaptık, onun vazifesine karışmayız. Yani nedir biliyor musun konu? Yağmur gelir ya da gelmez. Bunun alemimizde soru olarak bile olmaması lazım. Umut etmeyeceğiz mi hocam? Dua edeceğiz. Umut etmeyeceğiz mi? Başta etmesek iyi olur. Şu kalbimizdeki maddi paslar, kirler iyice bir silinir. Biz umut ederken bütün niyeti oraya aktarırız Gökhan abi. Çok alışmışız. Sadece dua vazifesini. Umut edersen 5. tırnağını çıkarmaya başlarsın. 5 oldu daha niye vermiyorsun diye. Umudun olmazsa çaresiz de kalmazsın. Daha sonra isyana geçer mi? İsyana geçer mi? Çok güzel niyetlerle cihata girip canını vermiş sahabe var. Şehadet. En üst seviyesi burası. Daha üstü var mı? Allah da diler yağmur vermez. Koca Nuh peygamber ya. Bir avuç insanı gemiye zor verdi Allah. Oğlu Kenan'ı vermedi ya. Ne diyorsun yani? Yağmur vermek mi, oğlu Kenan'ı vermek mi yani? Vermedi işte. Bir yanlış cümle bütün filmi tersine çevirir. Anlatabildim mi demek istediğimi? Abi bizim umut dediğimiz olay yağmursuzluk hadisesine bile Allah'ın bir esmasını tanıma hadisesine dönmesi lazım. Ama daha konuları bilmiyoruz. Allah'ın esması nedir, latife nedir, şuunat-ı zatiye nedir, tanımak nedir, inkişaf ettirmek nedir, esmadaki payı büyütmek nedir? Biraz da hafif işimize gelmeyince birkaç tane ibadet rutinimiz var. Onlarla biraz üstlerini örtmeye çalışıyoruz. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir. Yani yağmur namazını niye kılarsın? Yağmur gelsin diye değil mi? Zahiren böyle gözüküyor. Fakat asıl, hakiki, en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki
Herkes o vaziyetle anlar ki onun tayinini veren babası, hanesi, dükkanı değil. Şimdi yemekler, gıdalar dükkandan geliyordu, babadan geliyordu. Sebepler yani, anladın mı? Allah Azze ve Celle kökünü bir kesiyor, diyor ki lan dükkandan yok, babadan yok, şuradan yok, buradan yok. Ne anlıyor? Onların mehaz ve kaynak olmadığını anlıyor. Belki onun tayinini ve yemeğini veren, koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zat onu besliyor, rızkını veriyor. Neyi anladı? Konu Allah'a dayandı, farkında mısınız? Bak şimdi şu örneğe bak. Hatta en küçük bir çocuk da, soruyu soran kimdi? Şu döngüye bak ya. Şu yazının güzelliğine bak. Hatta en küçük bir çocuk da daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken o yağmur duasında, küçücük fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar ki, bak çıkacak konuya bak yani, akla zarar yok. Bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir zat hem beni hem bu çocukları hem validemizi besliyor, rızkını veriyor. O vermese başkasının faydası olmaz. Küçücük bir çocuk annesinin bile sebep olduğunu ancak yağmursuzlukta anladı. Yağmur kesilene kadar kaynak kimi biliyordu? Anne. Yağmur kesildi, baktı annesi de aciz durumda. Kaynağın kim olduğunu anladı. Bulutları sünger gibi getirip üste sıkan kimse anamın da benim de sahibi odur dedi. Nasıl mana? O vermese başkalarının faydası olmaz. Şimdi insanları ahiret yoluna biraz çağır. Direkt sebeplerde takılırlar. İş yaptığım adam var, evde bekleyen var, o var, bu var diye. İşte böyle olunca da Allah komple kesiyor ki hiçbirinin bir noktada eli yetmeyeceğini artık ayan beyan gör diye. Ya hakikatle göreceksin ya musibetle göreceksin. Senden vazgeçmişse göstermeyecek. Allah onu yaşatmaz. İstidraç deniyor değil mi ona? Ne deniyor ona? İstidraç. Allah'ın razı olmadığı kuluna istediklerini vermesi. İstidraç. Şimdi bir bal arısı polenlerden bal yapmaya üşenirse, kolaycılık yaparsa gelir direkt bala konar. Hiç denk geldi mi kahvaltı sofrasında? Kamikaze gibi atlıyorlar böyle. Kanatları, ayakları öyle bir yapışıyor ki baldan kurtulamıyor. Benim örneğim var. Ben hanımla çıkmıştım öyle bir kahvaltıya. Gözümün önünde gerçekleşti. Böyle bir de tahta çubukla çıkarayım falan dedim. Yok olmadı yani. Yapıştı kaldı öyle. Allah Azze ve Celle bir kuldan vazgeçmişse dünya nimeti sayılan o balığa şöyle parmakla dokunup itiyor. Al bakalım şimdi o istediklerin içinde boğul diyor. Öyle mi değil mi etraf? İşten dolayı Allah'a vaktim yok. Ne demek? Balda boğulsan arısın demek. Arı. Çok şeker zannediyorsun değil mi etrafı? Ölüyorsun, farkında değilsin. Allah vazgeçti mi böyle yapıyor. Vazgeçmedi mi musibetle ilgileniyor. Bir cerrah gibi. Ameliyat masasında kalma diye bir yerini kesip koparan cerrah gibi. Sen de uyanınca o cerraha para veriyorsun. Beni kurtardın, eksik olma diye. Öyleyse ona yalvarmalıyız der, tam imanlı bir çocuk olur. Bu münasebetle kısacık 6 nokta beyan edilecektir. Üstad Hazretleri şöyle bir cümle söylüyor, enteresan olay ya. Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan, bak Risale-i Nur'un kalpteki manasına bak. Meftun birinin aşkı gibi değil mi? Gözü başka hiçbir şey görmüyor. Diyor ki benim hidayetim, imanımın inkişafı bu eserlerle oldu. Başkaları da niceleri, binler bu eserlerle kurtuldu. Demek ki bu dünyadaki hayatın manası Risale-i Nur. Nasıl? Bak. Biz Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok ehemmiyet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan, lütfen cümleye dikkat et. Bu yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. Anladın mı? Yani yağmur mu eksildi? Konu bulut gelsin, bulut gitsin değil. Gene Risale-i Nur'la bir ilişkisine bakıyor. Dersin başında anlattım mesela, anladınız değil mi? İşte Denizli'de mahkemeye verilen cüz'i bir kısım Risale-i Nur sahiplerine iadesinin aynı zamanında burada dahi bir kısım zatlar yazmaya başlamaları aynı vaktinde, yani güzel şeyler oluyor. Bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Demek kesilmesinin sebebi Risale-i Nur'ların engellenmesiymiş. Yağmurun yeniden gelme sebebi onların tekrar faal bir şekilde devam etmesiymiş. Şimdi cümleler anlaşıldı mı? İnşallah yakında benim de risalelerim iade edilecek, tam serbest ve intişarı külleşecek ve rahmet dahi tam olacak. Yani ondan sonra rahmet, yağmurlar tam gelecek. Yağmursuzluğu bile Risale-i Nur'la ilişkilendiren bir sevdalı düşünün. Biz günlük ölümden dönüyoruz, masaya oturuyoruz, diyorum ki manevrayı böyle yapmasam ben ölüyordum, şöyle olmasa o ölüyordu. Hala sebebi yırtıp Allah Azze ve Celle burada bana ne demek istedi?
Bir de şöyle bir cümle var da yani yanlış anlaşılmazsa şöyle bir boş cümle desem ayıp olmaz inşallah. Ya vardır Allah'ın bir hikmeti. Ya Allah'ın hikmetsiz işi mi var? Zaten hikmetsiz işi desen şirke girersin. Ya hikmetsiz işi olabilir mi? Ya konu o değil yani. Vardır Allah'ın bir hikmeti değil. Burada bana söyleyeceği hikmet nedir? Sen burayı bulmadıktan sonra ne anlamı kalacak? Her olay ince dantelalar gibi örgüler, detaylar ağıdır. Cebri determinizmada o küçük parçanın hayatına bakan çok büyük neticeleri vardır. Sen bize şunu diyeceksin. Allah bana burada ne demek istedi? Ben şu an şu hakikati okuduğumda yağmursuzluğun ne demek istediğini bir miktar anladım mı? Anladım. İşte iman dersi bu demek. Anladın mı? Başına gelen hadiseleri tefsir edebilmeye iman deniyor işte. Mesela sırtımızda nice yaralarımız var tefsir isteyen, doğru mu? Bu arkadaş bana bunu yapmamalıydı. Öyle mi? Ben ona iyilikten gayrı ne yaptım? Bak, bir tane hançer yarası var mı? Var. Bu yaraların hepsi tefsir istiyor mu? İstiyor. İnsan bir yerden sonra kafayı yer yoksa. Bakın özellikle 40'lara 50'leri geçmiş bazı abilerimiz kalpleri safiyane kalmışsa, dünyanın da kirli yüzlerini çok görmüşlerse içlerine kapanıyorlar. Sevmiyor, istemiyor. Yani hep iyi niyetle davran, hep kötülük gör. Öyle mi? Hep iyi niyetle davran, hep kötülük gör. Diyor ki ya evde boş oturup saksı sularım, gene de bu insanların içine karışmak istemiyorum artık diyor. Neden? Acılar tefsir edilemeyince havlu atılıp pes ediliyor. Allah muhafaza. Acılar tefsir edildiğinde dersin ki bir sahabe dönmüş mü ki ben döneyim? Habbab bin Eret. Mekke'de ilk iman eden 15-20 kişiden birisi. Bir rivayete göre de 6. Kendisi o Irak-Suriye taraflarında Temimoğulları kabilesinden. O zamanın bir geçim kaynağı var. Giriyorlar, ailesini katledip öldürüyorlar, çocukları kaçırıp köle pazarında satıyorlar. Bu geçim meselesi. Yani Efendimiz Aleyhisselam nasıl döneme geldiğini bir dikkat eder misin? Geçim kaynağıymış bu. Habbab'ı da Ümmü Envar diye bir kadın satın alıyor Mekke'de. O kadın zamanın Arap sünnetçisi, kadın sünnetçisi yani. Mesleği bu. Habbab'ı satın alıyor. Habbab marifetli. Bir bakıyor ki bu arada 10 yaşlarında daha okuma yazma aynı anda biliyor. Mekke'de çok nadirdir biliyorsunuz, hem okuma hem yazma bilecek. Daha sonra aradan biraz vakit geçiyor, bakıyor demirle hamur gibi oynuyor. Öyle marifetli birisi Habbab bin Eret. Sonra da demirci dükkanı açıyor. Bugün adını bildiğimiz nice sahabelerin kılıcını yapan kişi Habbab bin Eret'tir. 2 olay daha söyleyeyim de birer cümleyle şöyle bir şaşkınlığımız artsın. Musab bin Ümeyr'e demirci dükkanında hidayete, imana taşıyan kişi Habbab bin Eret'tir. Kardeşi Fatma binti Hattab'ın evinde muallimlik yaparken oradan çıkıp elinden tutup Darül Erkam'a götürüp iman etmesine Hazreti Ömer'in sebep olan kişi kimdir? Habbab bin Eret'tir. Nasıl bir kamet, anladın mı? Daha sonra gün geliyor. Habbab bin Eret'in imanı vuku buluyor. O kutlu yolculuğa erişiyor. Hayatı sorgularken oluyor ha. Sürekli sorguluyor. Bir hayat sadece bu şekilde yaşamak için olabilir mi? İnşaata git, arabaya bin, eve gel, duş al, inşaata git, Böyle olur mu bir hayat ya? Böyle gaye mi olur, böyle mefkure mi olur? Sorgularken o kutlu mesaj ona ulaşıyor da o da iman ediyor Habbab bin Eret. Derken o Ümmü Envar, onu satın alan kadın, bir daha onun oğlu var bir tane Siba diye, yırtıcı demek Siba, aynı kendi gibi bir oğlu var böyle yırtıcı. Namaz kılarken görüyorlar, bir işkenceler çektiriyorlar. Ateşler yakıyorlar, ateşlerin içerisine kayalar atıyorlar, ateş sönüyor, kayalar kor haline dönmüş. Habbab'ı üstüne sırtından yatırıyorlar. Ta ki o ateşin sıcaklığı sönene kadar. Ya şimdi dönmeye ruhsat olsa bu zatlar dönmez mi bu acılardan? Bir gün ta Hazreti Ömer'in halifelik zamanında Hazreti Ömer yanına çağırıyor. Ya Habbab, yeni sahabelere anlat da bu işlerin nerelerden geldiğini unutmasınlar diyor. Gömleğini çıkarıyor, sırtını bir gösteriyor. Suratlarını çevirip bakamıyorlar yani. Buralardan gelmiş hayatlara evlerden gelemiyorum diyen adamlar. Nasıl döndü bu işe ya? Bu dünyada üzüldüğümüz hadiseler var ya. Genç nesile ulaşamıyoruz, sokaklar şu halde, arkadaşlıklar bu halde, dostluklar bu halde. Bunlar Allah muhafaza cehennemin çay molası etmez yani. Allah aklımızı öyle bir alır ki doğru adımları atmazsak. Doğru adımların başlangıcı da bir yağmursuzluğun dahi tefsirinden başlıyor. Buna da iman deniyor. Bugün en çok ihtiyacımız olan mesele bu iman meseleleri. Allah'ı tanımadıktan sonra niye önünde eğilip ibadet edesin ki, değil mi? Allah Allah. Buralardan eksik kalmışız. Allah burayı da inşallah bunlara vesile eylesin. İnşallah sizleri de sorumluluk alan arkadaşlar nasip etsin. Dünyanın 1000 tane parametreli kahırlarını çek. Müteahhitin, işçinin, işçinin, memurun, yolun, arabanın, evin, çocuğun bezinin. Konu Allah'a gelince ya yapamıyorum ya. Arada da gelip gidelim yeterli. Yani hiç kulağa samimi geliyor mu ya? Dünya için girdiğin zahmetler nefsin için. O sahabenin ayak izlerine basıp yaptıkların da Allah için oluyor. Şimdi hesaplar mısın? Nefsin için mi daha büyük hamleler yaptın? Allah için mi? Allah bir insana ahirette ne kadar verecekse dünyada o kadar verdirtiyor.
Biliyor musun? İz düşüm işler bu işte. Allah bir insana ahirette ne kadar merhamet edecekse dünyada o kadar merhamet ettirtiyor. Yani kulun var olan kabiliyetlerinde kullandığı özellikler aslında ahirette karşılaşacağı özellikler. Ne yapıyorsan aynıyla karşılığını alacaksın. Şimdi dünyanın bir işine üşenmeyeceksin. Allah'ın rızalarının böyle serpileceği bütün meselelerde ev uzak, işim var, gücüm var, kanepem rahat. Yakışıyor mu Allah aşkına ya? Hiç doğru değil bunlar. Sadece tarih sahnesinden 300 yıldır, özellikle son 100 yıldır o kadar silinmiş ki Ankebut suresi de diyor ya, onlar iman ettim demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Yani bizim hikaye öyle yani. İman ettik ya yani. Ne kadar enteresan bir hadise değil mi? Altlarını o kadar boşaltmışız ki. Şekilciliğimiz had safhada. Kendi Müslümanlığımızı birilerine ispatlama çabamız had safhada. Ama böyle kendi halimize kaldığımızda kalbimizden geçenler hiç böyle Allah'la ilgili derin, hisli, manalı. Yani bir çocuğumuzu gördüğümüz kadar heyecanlanmıyoruz secdeye giderken. Kurumuş kalmış bir kalp elimizde. Yeniden ihya etmek lazım. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki bu sefaate düşenler için. Kalbin ve ruhun, ruh bizim manevi beden. Hani bu maddi beden var ya, maddi beden çok kuvvetli oldu mu alırım kaldırırım değil mi? Biri gelse bana iterim böyle yani, güçlü kuvvetli olurum. Aynen öyle. İman dersleriyle manevi beden olan ruh kuvvetli kaslı bir hale geldiğinde artık senin karşına gelecek, seni yıldıracak büyük meseleler tevekkül silahıyla, ya ne var ki bunda, dünya akıyor geçiyor işte, kaç kez yaşadık bunları, kafaya takmaya ne gerek var? Ben sebepleri kullanırım, Allah yaratır. Ne güzel cümleler değil mi? O kadar kuvvetli oluyorsun bak. Kalbin ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden, gıdasızlık bu dersler ve vazifesizliğinden sorumluluk almak. Neşet eden sıkıntılarla meyhanelere düştüler diyor. Hani önden geçiyoruz ya meyhanelerin. Biraz öyle gözüküyor gibi ama hiç isteyerek gitmiyorlar aslında, doğru mu? Ya gidelim de benim canım, ruhum istiyor, kalbim meyhane istiyor. İnanın hikaye öyle değil. Cümleyi tekrar söyleyeyim mi, az önceki cümleyi? Kalbin ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere düştüler diyor. Bak üstad diyor ki Gökhan abi, bu cümleyi unutma Gökhan abi. Sıkıntı sefaatin muallimidir diyor. İnsanın ruhunda daralma başladı mı? Başladı. Doğru izleri bulamazsan, doğru adımları bulamazsan, içindeki sıkıntıları da susturamazsan mecbursun, uyuşturacaksın. Anlıyor musunuz? Hepimiz için öyle ha. Yani şimdi kürsüyü anlatan adam böyle bazen dışarılarda çok güçlü bir adam gibi gözüküyor. Olay öyle değil. Allah rahmet etmese, merhamet etmese, sen onun meseleleriyle uğraşıp biraz ruhunu, kafanı oralarda beslemeye çalışmasan bitik haldesin ya. Hiç öyle bir şey değil yani. O kadar acizsin ki yani, her gün dua ediyorsun. Allah'ım ne olur inayetini çekme. Ne hale düşeceğimi ben bile hesaplayamam diyorsun. İki mesele var. Yoksa ruhta sıkıntılar çıkacak. Gıda ve vazife. Gıda ve vazife. Dünyada aldığın düzenli sorumluluk nedir? Aynı şey Allah için alınmıyorsa bana hiç samimi gelmiyor arkadaş. Ama bunu incitmemek için her zaman insana söyleyemiyorsun. Bu gıda ve vazife noktaları tahakkuk etmezse, ruhu uyandırmazsa kişide zuhur eden sıkıntıları ancak uyuşturarak susturabiliyorsun. Öyle olmuyor mu? Ben diz ameliyatı olmuştum. Ağrı kesiciyi veriyorlar ya çünkü kemik meselesi. Benimki de bozulmuş öyle. Gece oldu böyle ayak zonkluyor. Nasıl zonkluyor? Çağırdım böyle bir tane nöbetçi doktor geldi. Dedim ya sen nerelisin dedim. Dedi hocam ben de Diyarbakırlıyım. Vay dedim ben sizin eniştenizim. Benim hanım tarafı Diyarbakırlı ya. Dedim kurban olayım ben ağrıdan duramıyorum. Meğer bozulmuş o. Düğmeye basınca ağrıyı veren. Hocam dedi bu bozulmuş. Sen nasıl durdun bu saate kadar dedi. Kemik ameliyatı ya. Kemiği kesmiş, membran koymuş, üstüne kemik tozu dökmüş. Nasıl durdun bu saate kadar dedim, sorma çok beter haldeyim. Ağrıyan bir yerini tedavi edemezsen mecbur uyuşturacaksın. Başka türlü huzur yok. Marifetullah'la beslenmeyen bir ruh tırnağını çıkarıp, sana geçirip, içinde sıkıntılar oluşturmaya başladığında doğru yolun hesabını, kitabını, planını ve denklemini. Ya geçerken de bir uğrayalım. Değil arkadaş. Ruhunu doyuracak hesap kitapları. Ev parası, araba parası, tişört parası var ya, öyle daha detaylı hesap kitapları. Yapamazsan o çığlık atan ruhunu susturmanın tek yolu uyuşturmak oluyor. Sıkıntı sefaatin muallimidir. Cümleye bak cümleye. Adamlar neden giriyor o yollara? İçerideki sıkıntıları susturmak için. Hikaye öyle yani. Yoksa herkesin nefsi ne diyorsa benim nefsim de onu diyor, anladın mı? Ya şu işleri rahat yapıp arada bir şey yapabilirdik. Benimki de aynı şeyi söylüyor. Ya evin rahatlığı, çoluk çocuk dururken benimki de aynı şeyi söylüyor. 30 günlük bebeğim var. Benimki de aynı şeyi söylüyor. 10 küsür gündür yollardayız yani. Bir sebep için yani. O tabii kimse ilgilendirmez. Ben kendime yapıyorum. Herkes kendine yapıyor.
Sadece şunu demek istiyorum. Yani başka bir yol olduğunu zannetsem ben de giderdim o yoldan. Biraz bu hesapları yapmak icap ediyor değil mi? Ahirette elim boş gözüm yaş kalmaktan korkuyorum yani. O kadar hızlı geçiyor ki zaman seli. Her gün bir ölüm haberi duyar mı insan ya? Çok asimetrik duyuyoruz bir de yani. Bir anda ihtiyar bir anda genç böyle. Eskiden öyle derdik yani. İhtiyarlar sıra sıra gençler ara sıra derdik ölüm için. Şimdi o da değişti böyle. O kadar enteresan asimetrik bir halde ki. Bir anda ya. Bir tane arkadaşım vardı Mardinli baba yiğit böyle. Genç yani ufak benden. Ya bir mesaj geldi. Bağırsağı düğümlenmiş dua edin. Ertesi gün bir mesaj daha geldi vefat etti. Bağırsak düğümlenmesi 40 yıl düşünse ne onun ne benim aklıma gelir mi? Gelmez ya. Bağırsak düğümlenmesi ne demek ki yani? Ya bir anda böyle boylu postlu kuvvetli racon bir adamdı yani. Bir anda bitti filmi. Şimdi verilecek hesap sonsuzluğun kapısından geçip geçmemekle alakalı. Bir de zannediyoruz ki hemen cennet cehennem. Öyle değil. Değil. Önce kabir. Daha da baştan al. Azrail aleyhisselam gelecek önce. Bir gelecek diyeceksin ki dünyada tanıdığım herkes yalancıymış, asıl sahici buymuş diyeceksin. Öyle öyle değil mi? Dünya dediğin ne? O Matrix'teki illüzyon gibi. Oradan indirecekler kabre. Münkerle Nekir gelecek. Diyeceğim bunlar nereden çıkıyor? Bak bunları düzgün hayal edin. Biz şimdi yurt dışına çıkıyoruz, vize kuyruğuna giriyoruz. 3 tane soru soruyor, biz adama ayar oluyoruz. Nereye? Hayırdır? Otelin diyor. Kaç param var diyor. Cüzdandaki parayı soruyor. İnsan rahatsız oluyor değil mi? Sen kabir sorgusunda nasıl rahatsız olmayacaksın? Dünyada rahatsız oluyorsun işte. Bunların numuneleri değil mi yani? Oradan kabir hayatı başlayacak. Ya cennetten bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir gayya. Aman ya. Kabirde azabı nere çeker? Ruh mu beden mi ikisi de mi? Kabirde sadece ruh çeker. Haşirde yeniden diriliş olup cennet cehennemde hem beden hem ruh devreye girecektir. Haşir o demek ya toplanmak demek. Kabirdeki mesele bitecek. Sonra mahkeme. Mahkemede de vakfe var. Bekletecekler böyle. Allah'ın celali isimlerini şahit olalım. Böyle iyice bir korkuyla Allah'a muhatap olalım diye. Daha sonra araf meselesi. Şefaatin falan işleyeceği yerler oralar. Sonra mizan, hesap, kitap. Ondan sonra hadi bakalım sırattan geç. Cennet mi? Cennet. Ya düşünebiliyor musun ya? Bunları bu odadan ayrılıp evine gidene kadar geçtiğin koridorlar, odalar, yollar gibi daha sahici yaşayacağız. Soru şu, hiç düşündük mü, hiç hazırlandık mı? Vallahi altımız boş şimdi yani. Ya böyle ayıp olmuyor mu? Kur'an'ı önümüze vermiş, sahabeler canlar feda etmiş, nice hakikatler gözümüzün önünde. Raftaki ürünümüzü bildiğimiz kadar bunları bilmiyoruz yani. Şimdi bu ne demek yani? Bu ayıp değil mi? Yani birinci meslek bu değil mi? Az önceki öğretmenin bahçeye salatalık, domates ektiğinden dolayı asıl mesleğine gidememesi gibi oluyor mu olmuyor mu yani? İnşallah şu dersler ve sorumluluk vazife almak bizi o noktada şuurlandıracaktır diye. Kendim için de korkuyorum. Sizlere de çok dua ediyorum. Çünkü bir anda kapanacak bu gözler eminim yani. Böyle bazı arkadaşlar da iyi tefekkür ediyordur onu. Nasıl 35, nasıl 40, nasıl 50 olduk farkında değiliz diyorlardır. Belki biraz 20'ye kadar çok hissedilmiyor olabilir. O arkadaşlar da başka abilerimizin gözleriyle bakıp o nazardan tefekkür edip o alemi yaşamaları elzemdir. Bir anda bitecek, sonsuzluğu inşa edecek bir dünya. Yağmurun kesilmesinde bile hatırlanması gereken bir marifet-i lofk. Öyle mi? Allah Allah. Biz İhsan-ı Nur talebeleri dünyaya nazar etmediğimizden, yalnız İhsan-ı Nur gözlüğünden baktığımızdan dolayı o yağmursuzlukta dair İhsan-ı Nur nazarından baktık diyor. Cümlelere bakar mısın? Ne güzel böyle sizleri de gördük, tanıştık. Allah razı olsun. Allah hızlı bir şekilde inşallah şuradaki dersleri de başlatsın. Biz binayı beğendik. Açıkçası Ankara'da çok başka binalar da gezdik. Lokasyonu çok tanıyamıyoruz yabancı olduğumuzdan ama herhalde güzel bir lokasyondur diye ümit ediyoruz. Sizler de inşallah daimi olursunuz ki birçoğunuz olmayacaksınız. Bu işin raconu böyle yani. Kaderi bu yani. Bu yolun kaderi bu. Şurada gördüğün simaları en az %70-80'ini bir hafta, 2 hafta sonra bir daha ömür boyu görmeyeceksin. Çok enteresan değil mi matematik? İnandırıcı gelmiyor değil mi söylediğim? Ama ömrüm böyle geçti. Şimdi mecbur yani. Öyle mi? Var Nizamettin abi. Şeyi var yani böyle haşa evliya olduğundan bunu tespit edemiyorsun. Bunun bir tecrübeye bakan sahası var. Ya öyle olduğundan dolayı şurada gördüğümüz simaların en az 75-80'ini bir daha görmeyeceğiz. Belki ahirette bir daha öyle mi? İnşallah görmek lazım. Kök salmak lazım. Sabit kadem olmak lazım. Ya ne kadar ince meseleler ya. Dua için edilirmiş. Yani duanın olayı duayı edebilmekmiş. Eli açabiliyorsun ya. Dua eden adam anlar ki
birisi var. Ya buymuş ya olay. Çünkü günlük hayatta dikkat et boşluğa bakar gibi kulluk yapıyoruz. Sıfır ruh ya. Sonra diyorum ki ya yanımda kedi geçse tepki veriyorum. Aa pisi pisi ne tatlısın. Ya kediye tepki veriyorum, namazda tepkim yok. Ya böyle namaz mı olur diyorum ya. Sonra korkuyorum yani şimdi feveylül lil musallin diyor. Veil olsun namaz kılanlara diyor, kılmayanlara değil ha. Adam korkar mı korkmaz mı yani şimdi? Daha bunun gibi nice parçalar var yani. Tevhidin alt dalında çok parçaları var. Kadere iman diyorsun ama altı çok meselelerle dolu. Meleklere iman diyorsun. Altının dolu olduğunu nereden anlayabiliriz biliyor musun? Ne zaman yanımızda da melekler ve ruhaniler vardır diye imanımız tahakkuk etti de hayal dünyamıza girdi. Girmiyor. Ama meleğe iman ediyorsun, aleminde yeri yok. Ya bu nasıl iman derler mi demezler mi adama ya? Şimdi evleniyorsun, hanımı seviyorsun, hanım evde yok gibi davranıyor. Ne yapar adamı? Bey 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 diyor, şöyle duymuyorsun bile yani. Ya böyle sevda olmaz ki. Böyle de iman nasıl olacak şimdi yani? Meleğe inanıyorsun, varlığı aleminde hiçbir farklılık uyandırmıyor. Haşre inanıyorsun ki Kur'an 4 ana meseleyi bahseder. 1 tevhid, 2 nübüvvet, 3 haşir, dördüncüsü %5'lik dilimle adalet ve ibadet. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet. Bu dördü içerisinde en yoğun taşidat yaptığı haşir meselesidir. Ayetleri bu nazarla bakarsanız her meselenin bağlanıp toparlanıp haşre, ahirete yöneltildiğini göreceksiniz. Alemimizde yeri yok yani. Kur'an'ın ana gündemi olan haşir meselesinin senin benim alemimde yeri yok yani. Peygamber diyorsun, peygamberle ilgili tanıdığın tek olay, hocam şöyle bir şey vardı o hadis miydi ya? Ya Allah Allah bu kadar mı ya? Yani hayatını ayırdın incelemen bu kadar mı yani? Ama bir tane musluk olsun, seramik olsun, araba olsun içinden giriyorsun dışından çıkıyorsun ya. Adam koklayarak lokal boya tanıyor arabada ya. Nasıl becerdin sen böyle bir kabiliyeti? Enteresan haller yani bunlar değil mi yani? Sence verilen kabiliyetler sadece dünya için olabilir mi ya? Yusuf organizatör olacak, şehir şehir işleri organize edecek, tırlar oradan oraya edecek ve sadece dünya için kullanacak. Ya böyle bir şeyi niye versin ki? Başka bir olay var değil mi hikayenin altında? O Mekke döneminde yaşananlar gibi bir ruh icap ediyor ya, değil mi? Onlara benzer adımlar atmadığımızdan Musab deyince Musab bin Ümeyr kim onu da anlayamıyoruz yani. Şimdi bir inşaata hiç müteahhitliği olmayan, mimarlı olmayan bir adam girse bir şey anlamaz ki. Şimdi bir sürü kablo çekmişsin. Ben de hiç anlamam network'ten. Gelsem sadece derim ki ya şu tabloları şuraya topla ya. Sen dersin ki abi ne diyorsun o kablolar bilmem nereden bilmem nereye giden kablolar. Yani bir meseleyi bilmedikten sonra o adamdaki mana sana da açılmaz. Bizler de iman meselesi, sorumluluk alma, amel noktaları, biraz çile çekmelere girmediğimizden dolayı bir Musab bin Ümeyr deyince kalbimizde bir şeyler zuhur etmiyor. Çünkü açılmamış o özellik bizde. Sad bin Ebu Vakkas deyince olmuyor, Hazreti Ebu Bekir deyince olmuyor. Habbab bin Eret deyince olmuyor. Masada konuşup eve gidiyoruz. Ya sahabe masada konuşulup eve nasıl gidilir ki? Onlar evlerinden çıkıyor bu olay için. Sen masada konuşup eve gidiyorsun. Ya birini anlamak ona benzemek demektir. Ya sen anladığını iddia ediyorsun, tam zıttını yapıyorsun. Bu nasıl anlamak yani, öyle mi? Çok enteresanız yani, Allah. Doğru adımları atalım da rahmetini celbedelim. İnşallah bizi bağışlasın, affetsin. Yağmur yağmur rahmetini üstümüze yağdırsın. Biz de onlara vesile olsun diye adım atmaya çalışıyoruz. Yoksa herkeste aynı nefis var. Mersin'deki rahatı bırakıp da kimse tutup şehir şehir, diyar diyar gitmez. Ama Üstad Hazretleri bir kelime kullanıyor. Mecbur ve mükellefiz. Mesele burada patlıyor işte. İhlas içerisinde geçen kelime. Mecbur ve mükellefiz. İki kelime bütün işi bağlıyor yani. Ne demek diyorsun ya? Hayırdır diyorsun yani. Mecbur ne mükellef ne? Hikaye buralara gidiyor yani. Onu anlayınca da diyorsun ki şu ömrü satabildiğim en yüksek fiyata Allah Azze ve Celle'ye satayım. Ahiret diyarına göçeyim gideyim. Ahirete gidince havada uçup dümdüz kumdan bir yere dizini çöküp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la oturmayacaksın. Öyle değil ahiret. Bu dünyada gördüğün sanata medar ne var? Alası ahirette var. Bugün güzel bir araba sadece insan işi mi zannediyorsun? O arabanın ham maddesini, o arabayı kuracak fabrikaların ilhamını, o fabrikalardaki mühendislerin bizzat kendisini, o arabanın projesini yaratan bizzat Allah'tır. Senin o etkilendiğin arabayı bütün detaylarına kadar Allah ezeli ilmiyle var etmiş. Şimdi dünyada bunları veren ahirette seni havaya uçurup kumdan çöle dizinle oturtmayacak. Burada sanat ve lezzete medar ne varsa alası orada olacak. Bir örnek vereyim mi size? Üstad Hazretleri 28. sözde diyor ki, çok hoşuma gidiyor burası ya. Diyor hayvanat diyor ve nebatat şuurlu hizmetkar olacak diyor. Şu yani, şimdi mesela canın üzüm çekti ne yapıyorsun? Köye gidiyorsun bahçeden toplayacaksın.
Orada şöyle yapıyorsun. Getir bakayım ağzıma üzüm diyorsun. O da buyurun efendim diyor. Ağaç bizzat şuurlu hizmetkar oluyor. Hayvanat bizzat şuurlu hizmetkar oluyor. Bu arada bu dünyada en lezzetli şey hizmet almaktır ha. Kayaya diyorsun ki şöyle bir ayağımı uzatayım diyorsun. Tamam efendim diyor. Sen kaldırıp kayaya getirmiyorsun. Kaya ayağının altına geliyor yani. Şimdi gerçekten akıl alır gibi meseleler değil. Bunlar bir numune, anlıyorsunuz değil mi? Küçücük bir parça. Bizim bir ara da bir ortak vardı. Gitti bayiye, araba aldı. Güzel de pazarlık yaptı. Ardından çok kısa bir süre sonra bir pahalandı arabalar böyle. Dedi ki niye 5 tane daha almadım? Kafayı vuracak duvarlara. Kardan bir eksiklik hisseden çıldırıyor. Uyuyamadı daha günlerce. Gitmiş güzel bir pazarlıkla almış çünkü. Ya ne oldu? Ciğerini mi söktüler? Kanser mi oldun? Verem mi oldun? Bacağını mı çaldılar? Ne oldu yani? Kar elde edebilecekken onun kaçtığını gözler önünde görmek bir adamı çıldırtır. Cennetin önünden geçirse de vermeyeceğim şeyler bunlardı dese. Bir de aileni cennetin içine soksa, seni cehennemin dibine soksa. Ya bir adam burada çıldırır mı çıldırmaz mı arkadaş? Üstad Hazretleri cennet için diyor ki ruh vüsatinde, ruhun genişliğinde, hayal süratinde. Şimdi biz birkaç saat sonra buradan Mersin'e yola çıkacağız. Ayıp söylemesi biraz da uykusuzuz. Şimdi o yolun hesabını yapıyorum burada. Şimdi diyorum arabaya bineceksin. Biraz telefon işleri var. Biraz okumalar falan var. Şu var bu var falan. O yol bitmez şimdi. Üstad Hazretleri diyor hayal süratinde. Hayal ettiğin anda Mersin'desin. Cennet buymuş. Bir yerden bir yere seyahatin ve göz görmeyecek kadar umum mülkün ne demek olduğunu hayal edebiliyor musun? Ruh vüsatinde. Vüsat ne demek? Genişlik. Ruh vüsatinde, hayal süratinde. Sedat abi nereliydin? Aslında Orduluyum. Ordu. Şimdi bir göz kapayıp gider misin Ordu'ya? Şöyle. Bak. Bunun bu dünyadan daha sayıcı hakikati var. Bakın cennette İsmihay daha şiddetli tecelli edecek. Yani bu dünyada ölü gibiyiz biz. Öldükten sonraki dirilişte yaşantı çok daha zahir hissedilecek yani. Çünkü İsmihay daha şiddetli tecelli edecek. Hani oralar hayal gibi geliyor ya. Ya bir hayal varsa vallahi buralar ya. Oralar hayal falan değil yani. Matrix'in illüzyon dünyası gibi bir yer varsa buralar değil mi? Hakikati inanın oralar yani. Onu anlayanlar dünyadan geçmek için binbir yol aramışlar. Onu anlamayanlar da dünyayı bırakmamak için binbir bahane aramışlar. Bizim bahanelerimiz sevgimiz yetişmediği için oluyor. Ama böyle bir gerçeği kaçırmanın neticesini Allah yaşatırsa ki yeryüzündeki denizlerde bir tane ölmeyen balık varsa hemen susalım. Ya ölüm böyle bir hak ya. El mevtu hakkun. Hazreti İsa koyunun kulağına söylüyor ya. Koyun dal gibi kalıyor, eriyor. Ne söyledin diyorlar. Size her zaman söylediğimi diyor. El mevtu hakkun. Ölüm haktır. Ya bir balık olsun, ölüme meydan okusun, ben ölümsüzüm. Susalım ya diyelim ya, batıl dava, konuşmayın arkadaş. Ya yeryüzü denizinde ölmeyen bir balık yok arkadaş ya. Bu kadar hak bir şey ölüm. Ya böyle bir ispat olur mu ya? Çok ince bir mesele söyleyeyim mi? Kafanız yorulmadıysa. Şimdi hayat çok parlak bir delil değil mi? Bir anda çocuk geliyor. Yani Allah'ın varlığı ayan beyan değil mi? Perdesiz. Hayat delili nedir? Perdesizdir. Şu çayı kim verdi? Ozan. Ozan'a kim verdi? Mutfak. Oradan Ali verdi. Perdeler var. Bebek çıktı. Kim verdi? Allah. O yüzden perdesiz, anladın mı? Yani bir öncesinde ona ruh üfleyebilecek bir sebep yok. Üstad Hazretleri diyor ki ölüm hayattan daha parlak ve daha geniş bir delildir. Çünkü ölüm maziyi de hatırlatır diyor. Şimdi bir bebeğin hayatlanmasını gördün. Sadece o anı gördün. Ömer kaç yaşındaydın? Ömer'in vefatını gördün. 21 yılı anında geniş daireden düşünmeye başladın. O yüzden ölüm daha parlak ve daha geniş bir delildir diyor Üstad Hazretleri. Pencereler Risalesi'nde 24. pencerede. Acayip meseleler değil mi ya? Es geçtiğimiz meselelere bak. Bizzat biziz yani. Dikkat etmediğimiz mesele bizzat biziz. Hani bazen diyoruz ya ilgilenmiyorum. Senin ilgilenmiyorum dediğin bizzat kendinsin yani. Ben bu meselelerle çok ilgilenmiyorum. Neyle ilgileniyorsun? Kışın snowboard'u çok seviyorum. Senin ilgilenmedim dediğin mesele bizzat sensin yani. Ve öleceksin. Şimdi icra dairesi bana bir tane şöyle geniş bir ceza yollasa ben de desem ki ilgilenmiyorum. Ne yazarlar ikinci icrada? İster ilgilen ister ilgilenme. Biz bu parayı senden söke söke alırız, öyle mi? Ben ilgilenmiyorum sizinle. Küstüm size. Ya istersen memleket değiştir. Ben o parayı senden alırım. Ölüm yazgımız böyle bir şey işte, biliyor musun? Kulluk hesabı böyle çatır çatır alınacak bir mesele. Ama alemimizde yeri yok. İster olsun, ister olmasın. İstersen bedenin dışında deve kuşu gibi kafanı kuma göm ve avcıdan kurtulduğunu zannet. Gülerler adama. İlk gülen de seni vuracak avcı. Yani şeytan gülüyor. Olaya bak ya, olaya bak ya. O cennet acayip dedim az önceki.
Şimdi bir hadis söyleyeyim de yavaştan susayım ben artık. Diyor ki dünyanın 1000 sene mesudane hayatı. Mesudane yani hastalık yok, çile yok, trafik yok. Çok yemek yedim, şekerim düştü, uykum yok yani mesudane. Dünyanın 1000 sene mesudane hayatı 1 saatine mukabil gelmeyen cennetin diyor. Cennetin 1 saatine denk gelmiyormuş dünyanın 1000 yılı. Cennetin 1000 yıllık hayatı bir anına denk gelmeyen ruyetu cemalullah. Şimdi ben cenneti niye anlattım biliyor musun? Hayal edip anlayabildiğimiz değil de bari bir parça anlatabildiğimiz metaforlarla anca cennet var. Ruyetu cemalullah ne demek şimdi? Cennetin 1000 yılı bir anına denk gelmeyen ruyetu cemal Allah Azze ve Celle'nin esmasını göstermesi. Ne demek ya? Cennet ehli diyor ki oradan gelenler farklılığıyla orada belli olur diyor. Şimdi biz mahallede biraz güzel işler yapıp zenginleşen arkadaşımızı anlıyoruz değil mi? Oo Ahmet takım elbise almışsın. Şş, Kenan kanlanmış kardeş öyle mi? Hemen anlıyorsun. Cennet ehli de anlayacakmış ki ruyetu cemalullah yaşanmış. Diyor cennetin 1000 yılını silip süpürüyor diyor. Burayı anlatamıyorsun işte. Öbürünü de anlatamıyorsun ki işte. Öbür cennetle ilgili hadis var. Bak şimdi hadise bak. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Aha bu cennet işte. Yani bütün yeryüzündeki mimarları toplasınlar, tahayyül dünyalarındaki en zirve projeyi çizsinler. Aha o cennet değil işte. Hadise bak hadise. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş. Biz bunu anlamaya çalışıyoruz işte. Bir de şimdi ruhiyetü cemalullah'ı anlamaya çalış. Bir de bunları dünyanın demir betonu için teptiğini düşün. Yazık be. Yazık be. Olacak iş miydi? Üstad Hazretleri bu ahir zaman için diyor ki camiden çıkan 40 kişiden yalnız birinin imanla kabre gittiğini müşahede ettim. O zaman alem İslam 300 milyon, şimdi 2 milyar. Camiden çıkan 40 kişinin yalnız birisinin imanla kabre gittiğini müşahede ettim. Olaya bakar mısın? İskenderci'de bir tane kardeş böyle, kardeş videoları ezberlemiş. O yüzden hem konuşmak istiyor hem de fotoğraf çekilmekten geri duruyor. Videolarda hep diyoruz ya fotoğraf çekme, dert çek falan diye. Çocuk hiç yeltenmedi ona. Fotoğraf falan yeltenmedi ama konuşmak da istiyor. Abi diyor vallahi bir şey söyleyeyim müsaade et yani. Vaktinizi de almak istemiyoruz ama diyor böyle. Bursa'da 11 yıldır yaşıyorum. Namaz sesinin olduğunun farkında değildim. Öyle bir hayat yaşadım diyor yani. Daha sonra videolarla bir dönmüş, pir dönmüş. Hanımı da oradaydı. Hanımı da dönmüş. Evde cemaat namaz kılıyoruz falan. Şimdi bunlar ahiret parası mı değil mi? Eğer Allah razı olursa. Yani ihlas verirse bunlar ahiret parası. Vermezse Allah bizi muhafaza etsin. İnşallah razı olur da bunların karşılığını verir. Şimdi buradan sorumluluk alınmaz mı yani? Arada Ramazan polisi yollayayım. Ben sana yollayayım. Bu kadarla oluyorsa. Yani o ibadeti küçümsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benim dediğim bir o mu var yani? Allah sana bu kadar kabiliyet vermişken vur kaç mı yani olay? Sizleri böyle gördük mutlu olduk. Zaten burada çok gelen oluyor ya. Hayalhanem Mersin'e derslere gelen. Genelde tantuni istiyorlar ama gelirken. Ben diyorum bak tantuni istersen ders ibadeti battal olur. Öyle diyor ya Yağmur'da. Değil mi? Yok ya Latife. Çok arkadaş geliyor yani. Simayen çoklarını tanıyoruz, ediyoruz. Daha bunlar başlangıç. Ne güzel bir olay oldu yani. Duisburg'da da aynı gün açıldı. Haberiniz var mı? Almanya Duisburg'da da. Orada da böyle çok hareketli bir sokak. Türklerin çok yoğun olduğu yerler oralar böyle. Almanya'da milyon milyon Türk var biliyorsunuz. Tam orada çok güzel bir yer. Allah nasip etti. Bir ufak ihtimal onun arkasında da birinin arsa verme ihtimali var. Öyle olursa da 3-5'e inşaat da başlayacak. Ne olacak? 2-3 yıla kiradan çıkıp kendi yerine geçme ihtimali mevcut. Yine bir Karadenizli sözünden dönmezse. Abi o Trabzonlu muydu? Neresinden de o? Of. O da of değil mi? Of. O da oflu. Ama şu dersten bile şey anlıyorsun değil mi? Ya Allah Allah nasıl olaylar bunlar? Yani bunlar gibi niceleri bilmeden nasıl ölünür? Tam oraya gitmek lazım yani. Onların oraya gitmesi icap ediyor. Anlaşıldı değil mi dersin o ince matematikleri, denklemleri? Alınan dersler sorumlulukla vücut buluyor. Kalbin ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere düştüler diyor. 2 mesele yani. Gıda, bir de vazife lazım. Yoksa sahabe efendilerimiz biri Darül Erkam'da kalırdı, birisi de Ashab-ı Suffa'da kalırdı. Ders alırlardı, evlerine de dönerlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dinleyip anladınız mı? Hadi evinize gidin demiyor. Ne diyor biliyor musun? Hicrete gideceksin diyor, Bedir'e gideceksin diyor, Uhud'a gideceksin diyor, Ashab'a gideceksin diyor, Hudeybiye'ye gideceksin diyor, Mekke fethine gideceksin diyor. Mute'ye gideceksin diyor. Biz hala diyoruz ki benim vaktim yok ya. Ne üzücü bir şey ya.
Çocuğuna desen ki oğlum midem çok sıkıştı, al şu 2 lirayı bir soda al gel. Dese ki baba sana vaktim yok dese ne dersin ya? Bir soda. Benim sana verdiklerimin, senin için kaldığım uykusuz gecelerin, sana yaptıklarımın karşısında 2 liralık bir sodaya vaktim yok mu diyoruz? Yıkılırsın. Bu duygu niye verildi biliyor musun? Şunat-ı ilahiyi anla diye verildi. Olayları Allah canibinden bakıp anlayabilelim diye verildi. Benim şarj bitti herhalde. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat. Kalabalığın içinde eğitilmiş, kakılmış İslam yiyen bir evlatsın lan sen! Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. mybedesten.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.